Merhaba değerli dostlar. Hikayemizi dinlemeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca kanalımıza ilk defa denk geliyorsanız kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Bu hikayemde size cinle evlenen insanların ve cinlilerin düğünlerinin hikayesini anlatacağım. İyi dinlemeler. Folklor derlemeleriyle haşır neşir olan yahut hikaye sevenler bilir. Anadolu ve Trakya'da en yaygın motiflerden biri cin düğünü dedikleri olaylardır. Zaten genelde bölge farklılaşsa da anlatılanlar hep aynıdır. Issız köy yollarında bir yerden bir yere giderken esrarengiz sesler duyar bir köy sakini. Tanıdık birisi zanneder. Neticede köyler birbirlerine yakın. O an anımsar ki yakın zamanlarda evleneceğini duyduğu kimse de yoktur. Kimin düğünü acaba diye düşünür. Merakına yenilip sesleri duyduğu yere doğru gider. Çok geçmeden de bir düğün alayıyla karşılaşır. Zaten olaylar da bundan sonra değişiklik göstermektedir. Ya zorla halaya katılır yahut da sofraya oturtulur. Adam besmele çektiği anda masadaki yemekler pisliğe dönüşür. Düğün ahalisi ve sesler kaybolur. Tabi bunlar günümüze dek ulaşabilen tek tip eğitim ve şehir kültürünün baskınlığı neticesinde görece törpülenmiş olaylardır. Halk arasında cinli düğünleri ile ilgili eski dönemlerde daha korkunç şeyler anlatılmaktadır. Eski dönemlerde kırsal kültürde daha bir iççilik söz konusu çünkü. Cinli olduğu söylenen köylerin ötesinde bu köylerin kendince yaşayan ahalisi falan oluyor. Düğün sesi duyan oradan uzak duruyor. Bir de tabi davul zurna sesinin duyulması en basit ayrıntı. Daha eski tarihli olduğunu tahmin ettiğim olaylarda düzensiz çalan davul sesi, teneke sesleri, bağırtılar, çığlıklar vesaire. Yine köylerden birinde kızın biri kendisine ancak peri beyleri misali görkemli ve alımlı görünen bir kısmet yakıştırırmış. Kapısını çalmadığı hoca kalmamış. En sonunda da bir tanesi buna istediğini verebilmiş. Ailesi başa çıkamayınca adı da zaten çoktan sahipliğe çıktığından başka kısmet çıkmadığından razı gelmiş. Yüce Dağ başının harabelerinin sahibi cinli beylerinden biriyle nikahını kıymışlar. Cinliler kızı kaşla göz arasında kapıp götürmüşler. Kızın amacı aslında toprakta gömülü hazinelere çeyiz olarak sahip olmakmış. Yüz görümlüğü olarak da kendisine takılan bir sürü ziynetin soğan kabuğundan ibaret olduğunu görünce çok ağlayıp sızlamış. Ama bir daha insanlar arasına da karışamamış. Osmanlı zamanı mı, Cumhuriyet zamanı mı bilinmez. Bir grup jandarma eşkıya takibindeymiş. Gece saatlerinde bir yol kenarında geleni geçeni görmek için geçici mola vermişler. Orada ateş yakmışlar. Bir anda gecenin ortasında acayip sesler duymaya başlamışlar. Teneke sesleri, zil sesleri, bağırtılar. Karanlığa rağmen görmüşler ki uzaktan bir alay geliyor. Atın sırtında gelin, kimi uzun, kimi kısa yürüyenler, gülüşenler, ağlaşanlar. Jandarmaların arasında şu konuşmalar geçmiş. Biz burada dağda eşkıya ararken bu vakitte toy mu olur, düğün mü olur diye konuşmuşlar. Tam gelin alayı yoldan geçeceği zaman onlara eşkıya tehlikesini anlatır, ikaz ederiz demişler. Ancak kalabalık yoldan geçtiği sırada hiçbiri korkusundan yerinden kıpırdayamamış. Gelin ata ters binmiş vaziyette alayın önünden yürüyor ve hepsi de ellerini dizlerini büke büke yürüyor. Geçerlerken gözlerinin ışıltılarını, tuhaf kılıklarını görüyorlar. Dua okuyorlar hep bir ağızdan. Düğün alayı geçip gittikten sonra bile ne kıpırdayabiliyorlar ne de konuşabiliyorlar. Ardından da güneş doğar doğmaz en yakın köye uğruyorlar. Köyün ihtiyarlarından bir kişi askerlere o gördükleri alayın kimlere ait olduğunu anlatıyor. Cin düğünü. Cin düğünleri sadece alaylardan ibaret değil, onların kaçırdıklarına dair de anlatılanlar var. Eski zamanda Anadolu'nun köylerinden birinde bir kız varmış. Daha ufak yaşlarda sürekli düşüp bayılırmış. Nedensizce rahatsız olurmuş. Akrabalarının tavsiyesi üzerine kurşun döken, aynı zamanda suya da bakan bir kadına götürmüşler. Kadın suya bir anlığına bakmış, sonra hemen sormuş. Sen bu kıza hamileyken hamama mı gittin demiş. Kızın annesi akrabalarıyla kasabadaki hamama gittiğini söyleyince kadın kızın annesine
Bu kıza daha ufakken cinliler musallat olmuş. Onlardan bir tanesi kızınızı oğluna seçmiş. Ayırmanız mümkün değil demiş ama yine de tedbiren dualar falan okumuş. Buna rağmen kızda tuhaflıklar artmaya devam etmiş. Kalabalığın içerisine giremiyormuş, bunalıyormuş, insanlardan sürekli kaçıyormuş. Kız biraz büyüdükten sonra normalleşmiş, sıkıntılarını unutmuş. Bir gün kasabaya çelçilerin, bohçacıların uğradığı vakitlerden birinde bohçacı kadının biri çeşme başında bakla falı bakmaya başlamış. Kız da arkadaşlarıyla birlikte falına baktırmış. Bohçacı kadının yüzü birdenbire asılmış. Kızım, sende intizar var. Sana iyi saatte olsunlardan bir tanesi musallat olmuş. Ondan kaçamayacaksın. Bir gün onunla denk geleceksin demiş. Böyle deyince aile içinde yine fenalıklar falan konuşulmuş. Akrabalarından bazıları kız tesirinde kalır böyle şeylerin. Adı çıkarsa evde kalır. Tövbe billah, bir daha evlenemez. Bir an önce bu kızı everin kurtulun demişler. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Görücü dolaşan kadınlardan birine haber bırakmışlar. Görücü kadınlar sabahtan akşama kadar tabiri caizse 80 kapıya 90 değnek vura vura dolaşmışlar. Kıza komşu köyden bir talip çıkmış. Dünürcülerin istemeye geleceğini söylemişler aileye. Kız kendisine geleni merak ettiğinden bahçe penceresinden ahalinin oturduğu selamlığa bakmak istemiş. Yanında da arkadaşları varmış. Usulca bahçeye inmiş. Pencereden içeriye şöyle bir bakış atmış. Kalabalığın arasında biriyle göz göze gelmiş. Sanki hep oradaymış da kendisini beklermiş gibi. Oturanlar orada o şeyin oturduğunun farkında bile değil gibi sohbet ediyorlar. Ayakları, kolları eğri büğrü biri. Bu gördüğü varlık gözlerini birdenbire açıp kızın gözlerine dikmiş. Kız ise gözlerini dikip kendisine böyle bakan yüzünde tekinsiz bir sırıtışla tıpkı delinin birinin boş boş gülerek insana bakması gibi gülüşlerini gören ve onu bekleyen birini görünce aniden düşüp bayılmış. Ayıldığında başına geleni anlatmış ama kimse inanmamış. Zaten onun anlattığı varlığı da orada kimse görmemiş. Tabi dünürcüler kız hastalıklıdır diye kızı istemekten vazgeçmişler. Kız sosyal ortamdan yine elini ayağını çekmiş. Çünkü nereye giderse gitsin kalabalığın içinde o şeyi kendisine bakarken görüyor. Bayılmasa bile korkusundan orada durmaya tahammül bile edemiyormuş. Kız bir gün kendi kendine konuşmaya başlamış. Ben kaderime razıyım. Beni alıp gidecekler. Eğer kaybolursam beni merak etmeyin demiş. Dediği gibi de birkaç gün sonra ortadan kaybolmuş. Sağda solda kızı aratmışlar. Ama ne gören olmuş ne de duyan. Bununla ilgili size son bir olay daha anlatacağım. Yine eski zamanda köy ağası mı muhtar mı bilinmez, hali vakti yerinde olan bir adam evlenmeye niyetlenmiş. Ancak ne zaman evlenmeye niyetlense her zaman aksilik çıkıyormuş. Ya dünürcüler eli boş dönüyor yahut görücüler kapıdan geri çevriliyor. Kendisine varmak isteyenleri de o istemiyor. Görücü kadınlardan biri bu adama çok yakınmış. Sana filanca yerdeki falanca köyün peri kızları bakar artık demiş. Dediği köyde işte o yolların sapasında köy halkının dibinden bile geçmediği terk edilmiş bir köy. Zira köyden sesler, gölgeler eksik olmuyor. Uzaktan uzağa bu sesleri duyan ve gölgeleri görenler varmış. Adamın aklına nereden esmişse. Madem ismim var, peri kızından gelin alayım da namım yürüsün diye düşünmüş. Vazgeçirmeye çalışmışlar ama adam kararından dönmemiş. Uzaktaki köylerden birinde tekinsiz bir kadın varmış. Tek başına yaşayan üfürükçü takımından biriymiş. Onun yanına gitmiş. Kadın bu adamdan hem para hem de bir tane katır istemiş. Aldığı katırı ve kendi gözünü tılsımlı bir bezle bağlayarak uğursuz sayılan o köye gitmiş. Bir gün sonra adamın evine gelmiş o kadın. Beyim, senin işin tamamdır. Birkaç güne kalmadan senden gelin bohçasını almaya gelecekler. Sen de onlara bunun karşılığında damat bohçasını teslim edeceksin demiş. Adam hazırlık yapmaya başlamış. Bir gece kapısı çalınmış. Bu vakitte kim ola deyip kalkıp kapıyı açtığı zaman karşısında Adem ejderhası suretinde 3 adamın dikilmekte olduğunu görmüş. Gelinin bohçasını vermeye, damat bohçasını almaya geldik demişler. Adamlar gidince kirli bir çuvala bir anlam veremeyerek bohçayı açtığında
midesi ağzına gelmiş. Damat bohçasından kurumuş kan lekeleri bulunan kefen, mezar toprağı olduğunu tahmin ettiği bir avuç toprak, kemik parçaları, soğan kabukları, hayvan pisliği gibi şeyler çıkmış. Birkaç gün sonra o terk edilmiş köyde yaşayan üfürükçü kadın adamın yanına gelerek 5 gün sonunda sahipli köyde düğün yapılacağını söyleyip gelini o vakit getirebileceğini söylemiş. Ardından da zaten senden başka gidecek olmayacaktır. Bu tılsımlı bezleri atına ve kendi gözüne bağla. Köye doğru git. Onlar seni karşılayacaklar demiş. Gerçekten de düğün alayı kurmaya kimse yanaşmamış. Millet adama deli gözüyle bakıyormuş. Akşamın karanlığında 5 gün sonra yola düşmüş. Kadının dediği gibi atının ve kendisinin gözlerini bağlayıp köye doğru atını sürmeye başlamış. Bir anda sanki hep oradalarmışçasına etrafının kalabalıkla çevrildiğini hissetmiş. Davul, zurna sesleri, oynayanlar, tepinenler falan. Kendisini karşılayan düğün alayıyla köyde düğünün yapıldığı meydana götürülmüş. Kollarına girerek götürüyorlarmış gideceği yere. Adam kimseyi görmüyor ama bezden suliyetleri görüyor az çok. Hareketlerini işitebiliyor. Düğün yerine geldikten sonra tam yanına gelini oturtmuşlar. O dönem adet değil, garibine gitmiş. Nikahlarını kıymışlar. Adam bir ara içinden ben bir ömür boyu karımı böyle bez perdeyle mi göreceğim, acaba görünüşü nasıl diye düşünmüş. Gelinin üzerinden örtüyü çıkardığı anda tılsım bozulmuş. Köy ahalisinin hakiki yüzünü görmüş. Davul zurna seslerini de teneke sesleri olarak duymaya başlamış. Yanında oturan karısının kendisinden daha uzun boylu olduğunu görüp kadının eğri boynuyla tepeden ona baktığını görünce fenalık geçirmiş. Köyden kaçmış. Adam evine kapanmış. Bu saatten sonra adamın evine ne kimseler uğramış ne de o kimsenin kapısını çalmış. Köy halkı sadece adamın sesini duyabiliyormuş. Karısına seslendiğini, onunla konuştuğunu duyuyorlarmış. Ama evin içinde ondan başka kimsenin olmadığını da bilirlermiş. Peki cinlerle evlenmek mümkün müdür? İnsanlar cinlerle ya da cinler insanlarla evlenebilir mi? Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi Cin suresidir ve cinleri anlatır. İnsanların cinlerle belli bir ölçüde ilişkisi vardır. Bu ilişkinin boyutu hadislerde de uzunca anlatılır. Cinlerin de insanlar gibi mümini vardır, kafiri vardır. Peygamberimiz hem insanların hem de cinlerin peygamberidir. Dolayısıyla cinler de insanlar gibi Kur'an'ın muhatap kitlesidir. İnsanlarla cinlerin evlenip evlenememesi meselesi ise bütünüyle bir takım farklılıklar arz eder. Böyle bir evliliğin gerçekleşebilmesi için bazı şartların bulunması gerekir. Bu şartlardan bazıları şunlar. Öncelikle insanlarla cinlerin yaratılışı farklıdır. Kur'an'ın verdiği bilgiye göre insanlar kuru bir çamurdan, cinler de dumansız, alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Bu durum her iki cins için gerek vücut yapıları gerekse hayat şartları bakımından bir hayli değişiklik gösteriyor. Yani cinler insanlar gibi görülebilen, tutulabilen, yaklaşılabilen varlıklar değildir. Cinlerin belli bir beden yapıları yoktur. Çünkü ruhani varlıklardır. Her türlü kılığa girebilirler. Bir insan kılığına girebildikleri gibi bir hayvan veya bir ağaç kılığına da bürünebilirler. Evlilik denilen olayın gerçekleşebilmesi için her şeyden önce aynı türden varlık olması lazım. Evlilik sadece cinsel bir beraberlik olarak düşünülse bile bu mümkün olmaz. İnsanlarla cinlerin de evlenmesine öncelikle yaratılış farklılıkları engeldir. İkinci önemli farklılık evliliğin bir meyvesi de doğumun gerçekleşmesi ve çocuğun meydana gelmesidir. Her varlığın üremesi ve çoğalması farklı olduğu gibi cinlerin de doğum ve üremeleri farklıdır. Cinlerin üremesi bir insanın doğumu gibi değildir. Bu durum dahi bilinmezken insanla cinlerin evliliğinden bahsedilmesi sizce mümkün olabilir mi? Üçüncü bir nokta, İslami anlamda bir evliliğin gerçekleşebilmesi için icap ve kabul dediğimiz bir şartın bulunması gerekir. Yani evlenecek
her iki tarafın iradelerini, istemlerini dile getirerek ben seni kocalığa kabul ettim, ben de seni karılığa kabul ettim gibi ifadeleri söylemesi gerekir. Oysa cinlerle insanların evliliğinde böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi mümkün değildir. Son farklılık evliliğin gerçekleşip devam etmesi için eşlerin aynı hayat şartları içinde olması gerekir. Oysa insanla cinin birlikte yaşaması mümkün değildir. Bütün bu imkansızlıklarla birlikte insanlarla cinlerin evlenmesine dair bazı şeyler söylene gelmiştir. Hatta böyle bir evlilik sonrası çocuğu olduğunu söyleyenlere bile rastlamak mümkün. Fakat her ne kadar bazı kitaplarda bu konu yer alıyor, bazı insanlar böyle bir evlilik yaptığını söylüyorlarsa da buna gerçek anlamda bir evlilik denemez. Bunlar olsa hayali üründen başka bir şey değildir ve en azından rüyaya benzer yaşanan olaylardır. Bazı alimler her ne kadar böyle bir evlilikten bahsediyorlarsa da bu konu bir iddiadan öteye geçemez. Çünkü ispatı yapılamaz. Bundan dolayı bu konuda hiç kimse kesin bir hüküm veremez. Anlatacağım olay birkaç sene önce başımdan geçmiştir. Adım Murat. Adana'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Kendi halimde sakin, efendi ve konuşkan biriyim. Kötü söz konuşmam. İnsanların etlisine sütlüsüne karışmam. Bu yüzden akrabalarım dahil herkes beni çok severdi. İşinde gücünde aileme hayırlı evlat olmaya çalışan biriyim. Pek hayatıma kimse girmiyordu. Kendime uygun birini bulmakta hep zorlanmışımdır. Belki de yetiştirilme tarzımdan dolayı olsa gerek. İşe gidip geliyor, ara ara da arkadaşlarla toplanıp bir şeyler yapıyorduk. Bu toplanmalardan birinde Melisa adında biriyle tanıştım. Görür görmez dikkatimi çekmişti. Resmen onun ağzından çıkacak kelimeleri duymak için can atıyordum. Bu öyle bir durum ki insan ne yaptığının gerçekten farkında olmayabiliyor. Sanırım Melisa da benden hoşlanmış olmalı ki benimle göz teması kurup sorular sorup duruyordu. Ben de olabildiğince kendimi tanıtıp merakını gideriyordum. Bir cesaretle yanına yaklaşıp numarasını istedim. Ve verdi. Çok mutlu olmuştum gerçekten. Arkadaşlarla ayrıldıktan sonra hemen mesaj attım. Birkaç konuşmadan sonra ondan hoşlandığımı söyledim. O da aynı duyguları hissettiğini söyledi. Böyle birkaç gün konuştuktan sonra sevgili olabilmiştik. Fırsat bulduğum her vakitte onunla zaman geçiriyordum. Bir gün Özal Bulvarı'nda Melisa ile buluştuk. Kafede otururken kuzenlerimle karşılaştık. Melisa ile tanıştırdım. Biraz muhabbet ettikten sonra kalkıp gittiler. Bir süre sonra biz de kalkıp Melisa'yı eve bıraktıktan sonra eve geldim. Birkaç saat sonra kuzenim ve yengem geldi. Oturmuş muhabbet ediyorduk. Bir süre sonra direkt konuya girip yengem bana "Oğlum, sevgilin varmış. Bak, o kız bize göre değil. Bunu biliyorsun. Hem o kızı tam olarak tanımıyorsun. Annenler de aynı fikirde. Sen sana layık olanı almalısın" dedi. Yengemin dediklerini anlamaya çalışıyordum. Ben "Nasıl yani yenge? Melisa'dan mı bahsediyorsun?" dedim. Yengem "Evet, ondan bahsediyorum. Sen o kızı bilmiyorsun. Ben pek iyi şeyler duymadım. Bu ailede kimse o kızı istemiyor" dedi. Ben de yengeme "Yenge, bak büyüğümsün. Kalbini kırmak istemiyorum ama bu hayat benim hayatım. İstediğimle hayatımı yaşayamayacaksam yaşamanın ne anlamı var? Hayatıma karışmazsanız sevinirim" dedim. Yengem de sinirli bir şekilde hiçbir şey demeden kalkıp kuzenim Nisa ile birlikte evden çıktılar. Anneme dönüp "Anne, neler oluyor?" dedim. Annem de "Yengen haklı oğlum" dediklerinde dedi. Annem de kalkıp gittiğinde öylece kala kalmıştım. Ne demek istediklerini ya da ne yapmaya çalıştıklarını anlayamamıştım. Bizimkilerle arama mesafe koydum. Mecbur kalmadıkça konuşmuyor, aynı ortama girmiyordum. Gerçekten çok kırılmıştım. Benim mutlu olmamı isteyecekleri yerine beni eleştiriyorlardı. Melisa'yla ara ara buluşup zaman geçiriyorduk. Sanırım o olayın üstünden 2 hafta geçmişti. Gece uyuyordum. Üzerimde gittikçe ağırlaşan bir hisle gözlerimi açtım. Zoraki yataktan çıkıp oturdum. Gözlerimi bile açamıyordum.
Hem halsiz hem de yorgun hissediyordum kendimi. Bir süre öylece bekledim. Saat sabahın 3'üydü. Tekrardan yatağıma uzandım. Gözlerimi kapatıp uyumaya çalışıyordum. Birkaç defa döndüm ama bir türlü uykum gelmiyordu. Aklımda en ufak bir düşünce olmamasına rağmen uyuyamamam garipti. Uyumaya çalışırken sanki biri saçlarımı okşadı. Hemen battaniyeyi üzerime çektim. O an neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Belki de korkudan olsa gerek. Bir süre sonra ayaklarıma dokundu. Kıpırdayamıyordum. Uzun tırnağını ayağımın üzerinde gezdiriyordu. Korkudan titreyen sesimle "Sen kimsin?" dedim. Ses gelmiyordu. İçimden bir ses "Bizimkiler şaka yapıyor olmasın" dedim. Battaniyeyi üzerimden kaldırıp attım. Bağırdım. "Kimsen ortaya çık." Ama kimse ses vermedi. Ortalıkta kimse de yoktu. Ben odanın içinde göz gezdirirken koridorun ışığı yandı ve kapım açıldı. Gelen annemdi. Annem "Ne oldu oğlum? Neden bağırıyorsun?" dedi. "Bir şey yok anne. Ben iyiyim. Sen git yat" dedim. "Tamam oğlum, sen de yat" diyerek annem odadan çıktı. Bir süre gözlerim açık şekilde etrafa bakarak yattım. Ardından uyuyakalmışım. Sabah olmuştu. Kahvaltı yaptıktan sonra Melisa'yı aradım. Biraz konuştuktan sonra "Kafeye geçiyorum. Sen de gel" dedim. Tamam dedikten sonra hazırlanıp her zaman gittiğimiz kafeye gittik. Yaklaşık 10 dakika sonra geldi. Biraz konuştuktan sonra Melisa bana "Birkaç gündür içimde sıkıntı var. Bir türlü geçmedi. Geceleri de pek uyuyamıyorum. Uyuduğum zaman ise garip rüyalar görüyorum. Rüyalarımda ters ayaklı insanlar var" dedi. Bende de aynı durumlar var. Ama benimki sadece huzursuzluk. Birkaç gün dinlen, geçer" dedim. Melisa "Haklısın" dedi. Biraz daha vakit geçirdikten sonra Melisa'yı eve bırakarak eve geçtim. Hava kararmıştı. Akşam yemeğini yedikten sonra biraz televizyona bakıp odama geçtim. Yatağıma uzanıp öylece dinlenirken içeriden ezan sesine benzer bir ses gelmeye başladı. Ezan sesinin yanında tıkırtılar da vardı. Sanki birileri bir şeyler karıştırıyor gibi. O an aklıma gelmişti. Bu saatte ne ezanı? Gözlerimi açacağım esnada odamın kapısı sertçe vuruldu. Yataktan fırlayıp odanın kapısını açtım. Bizimkiler çoktan uyumuştu. Saat kaç ki? Bizimkiler uyudu diyerek saate baktım. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Bu imkansızdı. Uyumamıştım. Yatağa uzandığımda saat 10 gibiydi. İçimden Allah Allah çekerek kapıyı kapatıp yatağıma geri yattım. Gözlerimi kapattığım anda tıkırtılar gelmeye başladı. Gerçekten çekmecelerim karıştırılıyor gibiydi. Neler oluyor diyerek gözlerimi açıp etrafa baktım. Ama hiçbir şey yoktu. Sesler halen devam ediyordu. Sesin geldiği yönü bulmaya çalışırken duvarların arasından geliyordu. Ellerimle gözlerimi ovalarken sadece yorgunluktan olduğunu söyleyerek yatağa gidip yattım. Daha gözlerimi kapatalı fazla olmamıştı ki sabah olmuştu. Hangi ara uyudum, hangi ara uyandım bilmiyordum. Zaman çok hızlı geçmişti. Kendimi toparlayıp üzerimi değiştirdikten sonra işe gittim. Kendimi gerçekten bitik hissediyordum. Bir insan kolunu kaldıramaz mı? Gerçekten kaldıramıyordum. İş yerinden izin aldıktan sonra eve geldim. Daha öğle bile olmamıştı. Telefonum çaldı. Arayan çocukluk arkadaşım Abdullah'tı. "Ne yapıyorsun?" falan dedikten sonra Abdullah "Akşam iş çıkışı bir şeyler yapalım" dedi. Ben "Çok yorgunum. İşten de izin aldım, sanırım hasta olacağım" dedim. Abdullah "Bir şey olmaz. Akşam gelip alıyorum seni. Hem konuşuruz. İyi gelir. Kafanı toplarsın" dedi. Ben de "Tamam o zaman. Nasıl istersen. Gelirken haber et" dedim. Melisa ile biraz konuştuktan sonra yatağa girip yattım. Çok güzel uyumuştum. Gözlerimi açtığımda saat 4'e geliyordu. Biraz televizyon karşısında zaman geçirdikten sonra Abdullah aradı. Abdullah bana "Saat 8 gibi sizin evin önündeyim. Ona göre hazırlan" dedi. Ben de "Tamam" diyerek telefonu kapattım. Akşam yemeğini yedikten sonra üzerime bir şeyler giydim.
Abdullah'ın gelmesini bekledim. Aşağı in diye mesaj attı. İndim. Abdullah'la selamlaştıktan sonra sohbet etmeye başladık. Abdullah, hayırdır, neyin var, nasılsın dedi. Ben de yaşadıklarımı yüzeysel olarak anlattım. Abdullah, sen harbi kötüsün lan. Oğlum bak, insan hastalanınca böyle saçma sapan şeyler görüp yaşayabiliyor. Birkaç güne bir şeyin kalmaz. Şimdi sen doktora da gitmemişsindir. Sana bir serum yaptıralım. Kendine gelirsin. Ben ise gerek yok. Birkaç güne kadar geçer dedim. Abdullah'la biraz takıldıktan sonra eve geldim. Bizimkiler çoktan uyumuştu. Odama geçip yattım. Gene uyuyamıyordum. Gözlerimi açıp nedensiz bir şekilde odaya bakıyordum. Sanki bir şeyler var gibiydi. Arkamı odaya dönüp duvara karşı yattım. Bir türlü uyuyamıyordum. Oflayarak odaya tekrar döndüm. Odanın tam ortasında gördüğüm şey karşısında şok olmuştum. Orada bir koyun vardı. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Dikkat kesildiğimde insanın içini ürperten bir kıkırtı sesi çıkardı. Yüzündeki donuk bakışı yavaşça şeytanlaşmaya başladı. Ağzının kenarını saran salya yere uzanarak damlıyordu. Bana doğru yaklaşmaya başladığı an bağırmaya başladım. Yardım edin, beni alacaklar diye resmen mahalleye inletmiş olmalıydım. Sesime kimse gelmemişti. Koyun yaklaşırken kaçmaya çalıştığım esnada ne ayaklarımı ne de elimi kontrol edebiliyordum. Ağzımı açıp uzak dur diyecektim ama onu bile diyemedim. Sanırım felç geçirmiştim. Koyun yanıma kadar gelip üstümde durup ağzından akan salyayla kıkırdarken dudaklarını oynatmadan sen bizimsin dedi ve ağzını açmaya başladı. İçimden Allah'ım yardım et diyebiliyordum sadece. O koyun birdenbire yüzümü ısırdı. O acı nasıl bir acıysa bir anda yerimden fırladım. Deli gibi bağırıyordum. Kapalı gözlerimi açtığımda hava aydınlanmıştı. Etrafıma bakarken annem odaya girdi. Annem, ne oldu oğlum? Delirdin mi? İn yataktan dedi. Kabus gördüm anne diyerek yataktan indim. Kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine gittim. Kendimi hala berbat hissediyordum. Gene uyuklayarak akşam olmuştu. Odama geçip uzandım. Bizimkiler içeride oturuyordu. Arada bir annem gelip oğlum ne bağırıyorsun diyordu. Bağırmıyorum, böyle uzanıyorum dedim. Annem gittikten 5 dakika sonra abim geldi. Abim, oğlum ikide bir kuyruğuna basılmış kedi gibi ne bağırıyorsun, delirdin mi dedi. Abi ben bağırmıyorum ki, öylece uzanıyorum dedim. Ama inanmadılar. Abim, oğlum burada senden başka biri var mı? Bağırıp durma dedi. Tamam uyuyorum diyerek yattım. Ya ben aklımı kaçırıyordum ya da bizimkiler. O günler resmen artçı deprem gibiydi. Gün geçtikçe daha kötü olmaya başlamıştım. Gecem gündüzüm resmen zehir olmuştu. Her şeyim ters gidiyordu. Unutkanlık da başlamıştı. Bazen yaptığım şeyleri de unutuyordum. Melisa'yla da pek zaman geçiremiyordum. Bu durum ilişkimizi de bozmuştu. Ona bu durumu anlattığım zaman Melisa bana "Bence hiçbir şeyin yok. Biraz sinirlerim bozulmuş. Tatil yapman ve buradan uzaklaşman lazım. Hem kendini toplarsın. Sen bütün olayları aklından var ediyorsun" dedi. Ben, haklısın. Belki de öyledir ama gerçekten kendimi garip hissediyorum. En yakın zamanda buradan biraz uzaklaşır, yaylaya falan giderim. Değişiklik olur dedim. Melisa ile biraz konuştuktan sonra onu eve bıraktım. Eve geldim. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Sürekli olarak üstümde bir ağırlık hissediyordum. Yaşadıklarımı hiç kimseye anlatmak istemiyordum. Aradan birkaç gün geçmişti. Garip şekilde şüpheci olmaya başladım. Sürekli olarak kafamda Melisa ile garip şeyler kuruyordum. Gün geçtikçe ondan tiksinmeye başladım. Normalde çok sevmeme rağmen neden böyle oluyordu? Gene telefonda kavga ederken telefonu kapatıp ayrılık mesajı attım. Ne kadar aradıysa da mesaj attıysa da cevap vermedim. Umurumda dahi değildi. Yatağa yatıp uyudum. Gecenin ilerleyen saatlerinde Melisa'nın sesiyle uyandım. Beni dürtüp "Uyan Murat, ben geldim uyan" dedi. Gözlerimi birkaç defa kırpıp karşımdakinin Melisa olduğuna emin olduktan sonra
Burada ne işin var dedim. O tatlı gülüşüyle gülüp cevap vermeden bana doğru geldi. Yanıma uzandı ama halen gülüyordu. Ellerini yüzüme doğru getirip "Seni almaya geldim" diye bağırdı. Bu sesle yüreğim yerinden çıkmıştı resmen. Yavaş yavaş yüzünün değişmeye başladığını fark ettim. Yüzünde yaralar, kesikler oluşmaya başladı. O kesiklerden ateş çıkıyordu. O an aklımda ne kadar dua varsa okumaya başladım. Melisa'nın kılına girmiş cin gözümün önünde kaybolmaya başladı. Onun kaybolmasından sonra kapı çaldı. Tak tak sesleri odanın içinden yankılanırken pencereden de sesler gelmeye başladı. Resmen biri tırnaklarını cama vuruyordu. Dua ederek perdeyi araladım. Gözlerimin gördüklerini nasıl tarif edeceğimi gerçekten şu an bilmiyorum. 5 tane kocaman kırmızı gözleri olan varlıklar karşımdaydı. Gülerek tırnaklarını cama vuruyorlardı. Ben ise ağlayarak "Ne istiyorsunuz benden?" dedim. İşlerinden bir tanesi "Gel gel" işareti yaptı. Allah'ım, ne oluyor? Yardım et diyerek perdeyi kapattım. Dua okumaya başladım. Resmen sabaha kadar hiç durmadan dua okumaya başladım. Gözüm sürekli odanın içindeydi. Her an bir şeyin geleceği korkusuyla sabah ettim. Sabah aydınlanır aydınlanmaz bu iş böyle olmayacak. Bir hocaya gideyim, durumumu anlatmam lazım dedim. Akkapı tarafından daha önce de bildiğim bir cinci hoca vardı. Bu işlerle uğraşıp insanlara yardım ediyordu. İş yerini arayıp bugün gelemeyeceğimi, kendimi çok kötü hissettiğimi söyledim. Ardından arabaya binip apar topar hocanın yanına gittim. Adamın kapısını nasıl çaldıysam, hoca "Ne oldu oğlum sabah sabah, neden kapıma dayandın? Hayırdır?" dedi. Ben ise "Çok kötü şeyler oldu, yardımınıza ihtiyacım var" dedim. Hoca da "Gel evladım gel, geç içeri" dedi. Onun arkasından içeriye girdim. Eliyle "Otur" diyerek kanepeyi gösterdi. Oturduktan sonra yaşadıklarımı anlattım. Hoca da "Demek öyle, sana büyü yapmışlar. Ne büyüsü ve kim yapmış onu öğrenmemiz lazım. Seni biraz burada misafir edeceğim. Biraz uyuman lazım. Bu işlemi yaparken güçlü ve kuvvetli olman lazım. Yoksa dayanamayabilirsin." Ben de "Peki hocam, zaten çok uykum var. Başımı koysam uyurum" dedim. "Gel evladım, geç içeride yat." Arka odaların birinde sedirde yatmama izin verdi. Gözlerimi hocanın dürtmesiyle açtım. Hoca "Hadi kalk bakalım, gücünü topladın sanırım" dedi. Ben de saati sordum. Hoca "Akşam ezanı okunmak üzere. Bir şeyler ye ve kendine gel" dedi. Toparlanıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra hazırladığı şeylerden birkaç lokma alıp "İyiyim hocam, beni onlardan kurtarın" dedim. Hoca da "İyi bakalım, gel geçelim içeriye" dedi. Arkada bir odaya geçtik. Mum yakıp söndürdü. Bunu birkaç defa daha tekrarladıktan sonra o mumla ufak bir tane kağıt yaktı. Kağıdı küçük bir kitabın içindeki suya bıraktı. Bir şeyler okuyordu. Bir süre sonra hoca "Korkma evladım" dedi. Ben de "Neden korkmayayım anlamadım" dedim. Derken arkamda birinin varlığını hissettim. Hemen başımı çevirip arkama baktım. Yengem arkamdaydı. Ben "Yenge, burada ne işin var?" dedim. Yengem gülmeye başladı. Resmen gülerek şekil değiştiriyordu. Hoca bilmediğim dilde bir şeyler dedikten sonra yengem kılığındaki cin de bir şeyler demeye başladı. Birkaç dakika bu konuşma sürdü. Yengem kılığındaki cinin ağzından resmen kan akıyordu. Mide bulandırıcı bir görüntüsü vardı. Cin geldiği gibi bir anda kayboldu. Hoca "Sanırım sana kimin kötülük yaptığını anladın" dedi. Ben "Anladım ama neden yaptığını anlamadım" dedim. Hoca "Evladım, o senin kızıyla evlenmeni istediği için sana o kızı unutturmak için büyü yaptırmış. Büyüyü bozdurmak biraz zor olacak ama senden diyet istiyorlar. Onu verdiğin an kurtulacaksın. Diyet olarak sadece 2 keçi. Hepsi bu. Onlar için boş bir araziye sal. Onlar alacaklarını aldıktan sonra seni rahat bırakacaklardır" dedi. Ben "Tamam hocam, teşekkür ederim" dedim. Sonra oradan ayrıldım. Abdullah'ı arayıp ona "Gece gece keçiyi nereden buluruz" dedim. Abdullah "Hayırdır" dedi. Ben
Lazım. Sana sonra anlatacağım dedim. Bekle diyerek telefonu kapattı. Mahalleye dönerken Abdullah aradı. Mezarlık tarafından birinden bahsetti. Ben tamamdır, işin yoksa gidip alalım dedim. Abdullah işim yok, gidebiliriz dedi. Abdullah'ı evinden alıp adamın evine gittik. Pazarlık bile etmeden 2 keçi aldık. Adama sana ekstra para versek gideceğimiz yere kadar götürebilir misin dedim. Adam kabul etti. Adamla beraber İncirlik tarafında bir yere gittik. Adam keçileri indirdikten sonra gitti. Abdullah, şimdi ne yapacağız dedi. Ben, keçileri salacağız dedim. İplerini çözdüm ve keçileri saldım. Ben, hadi gel arabaya binelim dedim. Yolda giderken Abdullah'a başından geçenleri anlattım. Ağzı açık bir şekilde beni dinliyordu. Abdullah, şimdi ne oldu? Kurtuldun mu yani dedi. Ben, umarım. Hoca öyle dedi. İyi bakalım kirve dedim. Abdullah, çözülmezse ne yapacaksın dedi. Ben, bilmiyorum ama umarım çözülmüştür dedim. Beraber mahalleye gittik. Eve çıkıp anneme olan biteni anlattım. Annem de yengemin yaptığına çok sinirlenmişti. Arayıp yengeme bağırdı. Ağzına geleni söyledi. O gün her şey normal seyrine dönmüştü ama Melisa ile yollarımız bir daha hiç birleşmedi. Şimdi herkesten uzak bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. Yengeme ne oldu hiç bilmiyorum. Umarım benim yaşadıklarımdan daha kötü olmuştur. Umarım yaşadıklarımı hiç kimse yaşamaz. Hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.